İngilizler çekilip gittikten sonra Arap-Yahudi münasebetleri bir gayya kuyusu gibi dehşetli bir kargaşa halinde sürüp giderken, Yahudiler, Araplar karşısında hatırı sayılır bir Yahudi nüfusu toplayamadılar. 20-30 senelik bir gayret ve faaliyetin neticesinde İsrail'deki mevcudiyetleri 2,5 milyon kişiyi bulmuşsa da bunun daha fazla artması sağlanamadı. Çünkü bütün dünyaya dağılmış olan Yahudiler, her yerde rahat ve müreffeh idiler. Bugün sahip oldukları rahatlık ve zenginliğe o zaman da sahiptiler. Bundan dolayı Siyonizme maddi yardım yapmakta cömert davrandıkları halde, gelip orada yerleşmek hususunu ağırdan aldılar. Bunu ancak bir avuç idealist ve fakir Yahudiler yaptılar. Bunlarla da beklenen sayıya ulaşılmayınca, 100 milyonluk bir Arap kitlesi karşısında tutunabilmek için İsrail'e intikal edip yerleşecek Yahudi kitleyi aramaya başladılar. Bunu da ancak Rusya'da bulabildiler. Çünkü Rusya'da Bolşevik ihtilalinin bidayetindeki hakimiyetlerini Stalin devrinde, onun da karısı bir Yahudidir, kaybetmiş bulunan Yahudiler, Rusya'da sıkıntılı bir hayat sürmekteydiler. Hem onları bu sıkıntıdan kurtarmak ve hem de bu durumdaki insanların İsrail'deki sabotaj vesaire hareketlerin doğurduğu huzursuzluğa aldırış etmeyebilecekleri düşüncesiyle Rusya'ya müracaat ettiler. Ruslar, Yahudilerin siyasetteki güçlerini bildiklerinden onlara, "Hayır, olmaz" demek yerine, gerçekleşme şansı olmayan bir teklifle mukabelede bulundular. Bu da şuydu: İsterlerse Rusya'daki 6 milyon Yahudi'yi toptan alabilirlerdi. Tabii Siyonist yönetimi bunun gerçekleşme şansı olmadığını anlamakta gecikmedi. Bu yüzden Rusya'yı gölgeleyecek bazı hareketlerle onları yola getirme çaresine başvurdular. Amerika'daki nüfuzlarını kullanarak Komünist Çin'i, Birleşmiş Milletler'e aldırdılar. Amerika ile Çin arasında diplomatik münasebet tesisini ve Amerikan başkanının Pekin'i ziyaret etmesini sağladılar. Buna ek olarak Çin'in Doğu Türkistan dolaylarında Ruslarla çıkmış olan bir ihtilafını körükleyerek ve Çin tarafına yardım ederek Rusya'yı rahatsız etmeye başladılar. Dünyada o güne kadar komünist hareketin lideri olarak kabul edilen Rusya, bu mevkiyi içine kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Diğer taraftan hemen hemen her ülkede mevcut olan Marksist toplulukların içinden Mao'cu, yani Çin taraftarı olan bir başka hizip türettiler. Marksistlerin faaliyetlerinden rahatsız olan o ülkelerde solcuların bu suretle bölünmelerinden ve birbirlerine düşmelerinden fayda umduğu için istihbarat teşkilatlarını bu işi körükleyici bir tarzda kullandılar. Bu durum Türkiye'de bile aynen böyle olmuştur. Bu hali gören Rusya, Yahudilerle anlaşmak zorunda kaldı. İsteyen Yahudilerin Rusya'dan çıkarak peyderpey İsrail'e gitmeleri hususunda bir taahhütte bulundu. Arapların itirazına karşı da bu kararı kağıt üzerinde bırakacağını ve fiilen gerçekleştirmeyeceğini söyleyerek iki tarafı da memnun etmeye çalıştı. Gerçekten epey bir zaman böyle yaptı. Herhangi bir Yahudi, Rusya'dan çıkıp gitmek üzere pasaport isteyince Rus polisi tahkikat yaptı. Eğer o, Amerika'ya gitmek istiyorsa, pasaport verildi, İsrail'e gitmek istiyorsa nadiren müsaade edilip, ekseriyetle engellendi. Bunu gören Yahudiler vaktiyle Çarlık Rusyası'na yaptıkları gibi Komünist Rusya'ya da 25 sene zarfında gerçekleşecek bir çökertme planı tatbik ettiler. Bu plan, propaganda silahını kullanarak Rusya'nın ekonomisini yanlış yönlendirerek onu maddi olarak çökertmek idi. Önce Amerika'da başlamış olan uzay çalışmalarını Yıldızlar Harbi palavrasıyla Rusya'yı endişeye sevk edecek bir surette bütün dünyaya yaydılar. Rusya kendi cazibesinin azaldığını görerek bu alanda Amerika'dan geri olmadığı kanaatini hasıl edebilmek için neticesiz uzay çalışmalarına ağırlık verdi. Bu uğurda 15-20 milyar dolar masrafa girdi. En sonunda öyle bir durum hasıl oldu ki, fırlattıkları bir uzay gemisinin geriye getirilmesi için Amerikalılardan yardım istemek mecburiyetinde kaldılar. Diğer taraftan Rusya'nın Afrika'da kazanılmış memleketleri vardı. Bunların kaybedilmesi için anti-komünist çeteler organize edildi. Bunlar, silahla desteklendi ve başta Zimbabwe olmak üzere Rusya'nın kareleri birer birer milliyetçi teşkilatlarca ele geçirildi. Rusya, Afrika'daki durumunu kurtarabilmek için taraftarlarına silah yardımı yapmaya mecbur kaldı. Bu da kendileri için uzay çalışmalarındakine benzer ağır bir ekonomik külfet oldu. Bu arada Afganistan'a saldıran Rusya'ya karşı, Afgan mücahitleri zahiren kendi kendilerine mukavemet ettiler. Hakikatte ise Amerika ve dolayısıyla Yahudi desteğiyle Rusya'yı dize getirdiler. Bu küçücük Afgan hadisesi bile Rusya'ya 5 milyar dolar civarında bir meblağa mal olmuştur. Bu ve benzeri hadiseler dolayısıyla zaten iyi olmayan Rus ekonomisi çöktü. Rusya zaafını belli etmemek için önce el altından Alman entelijansı ile anlaştı. Doğu Almanya'dan batıya geçmek isteyen insanlara, güya,
seyahat hürriyeti dolayısıyla vize veriliyormuş gibi davranılarak oradan Çekoslovakya'ya geçmelerine izin verildi. Hakikatte ise kelle başına 7.000 mark üzerinden anlaşılmıştı. Bunu meşrulaştırmak için de o günkü Rus idarecisi Gorbaçov, Rusya'da bir zihniyet değişikliğiyle ortaya çıkmış göründü ve bunu Glasnost adıyla dünyaya duyurdu. Güya Doğu, Almanlara tanınan bu seyahat hürriyeti, bu yeni zihniyetin eseriydi. Kısa zamanda Doğu Almanya'dan Çekoslovakya'ya, oradan da Batı Almanya'ya geçenlerin sayısı 2 milyondan fazla oldu. Bunu gören Rusya, herkesin batıya geçmek istediğini anlayınca artık kendisi için ekonomik bir önemi kalmamış olan bütün Doğu Almanya'yı terk etmek mukabilinde Alman entelijansı ile anlaştı. Rivayete göre Almanlar, Berlin Duvarı'nın yıkılmasına göz yumması karşısında Rusya'ya 15 milyar mark teklif ettiler. Buna ilaveten 100 milyar marklık da Rusya dahilinde yatırım yapmak vaadinde bulundular. İlaveten 2. Cihan Harbi'nde Rusya dahilinde kalmış olan ve Rusya'nın Volga boylarında bir araya toplamış olduğu 2 milyon civarındaki Alman topluluğuna bir muhtariyet verilmesi teklifinde bulundular. Bundan sonrası malum. İki tarafın ajanları, halktan biriymiş gibi görünerek Berlin Duvarı'na hücum ettiler ve bu duvarın yıkılmasıyla iki Almanya birleşmiş oldu. Fakat bu suretle temin olunan maddi imkanlar, Rusya'nın yarısını sarmaya kafi gelmedi. Gorbaçov, Genelkurmay Başkanı'nı çağırarak, "Maaşlarınızı veremiyorum. Aç kalmaya mı razı olursunuz, yoksa komünizmden vazgeçiyoruz, bize yardım et" diyerek Amerika'ya müracaat etmemize mi razı olursunuz deyince, 10 milyonluk ordunun başında bulunan bu zat, "Karnımızı doyur da, ne yaparsan yap" demek mecburiyetinde kalmıştır. Bunun üzerine Rusya'da komünizmin iflası ilan edilmiş, Amerika'dan 500 milyar dolar yardım talep edilmiştir. Bunun yarısı peşin, yarısı da 50'şer milyar dolarlık 5 senelik taksitler halinde olacaktı. Amerika, cüzi yardımlarla iktifa edip bu talebi yerine getirmeye razı olmayınca, Gorbaçov, bu yardım yapılmadığı takdirde komünistlerin tekrar iktidar olacakları vehim ve korkusunu yaratmak için suni bir ihtilal teşebbüsü planlamıştır. Kendisi süratle Kırım'a kaçmış ve Moskova'da bir kısım tanklar harekata geçmişken, Amerikan desteğiyle Yeltsin tankların üzerine çıkıp mukavemet etmiş ve ihtilal fiyaskoyla nihayetlenmiştir. Bunun üzerine Gorbaçov, Amerikalıların bu sırrı ifşa etmemeleri şartıyla iktidardan uzaklaşmayı kabul etmiş, yerini Yeltsin'e bırakmıştır. Bu arada tipik bir tecrübe yaşanmıştır. Körfez Harbi'nin patlak vermek üzere olduğu bir hengamede Rusya'dan takriben 200 bin Yahudi, İsrail'e gitmek üzere Almanya'ya gelmişti. Körfez Harbi krizi dolayısıyla İsrail'e gitmekten vazgeçip Almanya'ya siyasi mülteci olarak yerleşmeye karar verdiler. Almanlar da korkularından onlara bağlarına basmaya mecbur kaldılar. Videomuzu beğenerek ve paylaşarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.